Şimdi diyeceksiniz ki Maldivler videosunun geri kalanı nerede? Onu haftaya yapacağım. Araya bu videoyu sokmak istedim. Şöyle bir tespitim var. Şimdi böyle YouTube'da falan özellikle böyle ekstrem sporlarla uğraşan insanlar bir sürü video izliyor. Çok iyi sporcuları izliyoruz. Onların yaptığı hareketlere bakıyoruz. O hareketleri nasıl yaparız? İşte oradan nasıl atlamış? Ayağını nereye koymuş? O kadar çok video izliyoruz ki, binlerce video. Bunlar bir şekilde galiba bilinçaltına geçiyor ve aslında birazcık da öğrenmeye katkıda bulunuyor. Fakat benim şöyle bir tespitim var. Bu da sonunda şöyle bir problem doğuruyor. Şimdi benim yaşım 44'e yaklaşmak üzere. Eylül'de 44 olacağım. Bir noktadan sonra bu vücuttaki motor sistemiyle refleksler ya da adını artık ne diyorsanız deyin, bilinçaltından gelen komutlar senkronize bir şekilde çalışamıyor. Senkronize bir şekilde çalışamadığı zaman da işte bir takım problemler oluyor. Bu videoda bununla ilgili ve bununla ilgili. Kim o? Levent mi? Şöyle yapmışlar. MXA, MXB. Sonra MX Open A, MX Open B. Open A dediği biz yaşlılar oluyoruz. Yaşlı ama fena bir grup değil. Open B'de birazcık daha yavaş sürenler. Şimdi ana kategorinin, yani A kategorisinin serbest antrenmanı olacak. Hakemler yapıyor. Yalnız parkurda şöyle bir sıkıntı var. Bütün hafta yağmur yağdığı için arka orman geçişini kapadılar. Arkadaşlar MX Open A kategorisinin yaşlıları. Evet. 52 yaşında, 53 yaşında. Ben bildiğiniz gibi 42 yaşındayım. Kerim 64 yaşında. MX Open B kategorisinde yarışıyor. Sakallarını boyadığı için böyle genç gözüküyor. Evet, aynen. Evet, biraz motor sesi duymaya başladık. Heyecan geldi. Tamam, bekliyorum. 6 dakika var. Yo, ideal kilodayım oğlum ben. Seni hayattan diskalifiye etmeleri gerekiyor. Ya ben bu şekilde motora binmeyi beklemiyorsun herhalde. Arkadaşlar, Çalıştır. kornayı duyduğunuzda çekiliyorsunuz, tamam mı? Almadan dönüyor. O yüzden durdum, gerek yok. Sırada duracaksın. Evet, yorulmaya gerek yok. O yüzden yavaşladım. Duracaksın, soluklanacaksın. Yavaş dönmek yerine bir kenarda servis alanında mesela şurada bekleyeceksin. Ne durumdasın? Çok yoruluyorum ya. 20 dakika yani nefes nefese çığlık atıyordum sonuç turda. Hadi bakalım. Ama güzel, heyecanlı. Eğlenceli. Aşırı yoruldu. Yollarında var o. Yok. Genel olarak bir iş ağrım var. Dirsekte? Yok. Sedye gidiyor da onu nasıl götüreceğiz? Yok ya, sedyeye gerek yok ya. Ambulans da var ya. Olmaz ama yine de sen bir git.
Bir denersin kalkmayı. Kalkarım da bileğim çok kötü. Ayak mı Koray abi? Ona bir an... Selam abi. Gel böyle gel yanıma gel. Sen buraya bak. Nerede düştüm onu bile hatırlamıyorum. Nerede düştüm? Rampadan yükselip düze düşmüşsün. Düze. O kadar. Evet. Ama bayağı yükselmişsin dediklerine göre. Nereye gidiyoruz? Ben dursun. Maslak Acıbadem'e gidiyoruz böyle. Şeyde hemen Maslak'ta. Yol üstünde yakın yani çok uzak değil. Artık spor falan yapmayacağım abi. Yaşlı bir adam oldum. Huzurlu bir şekilde yaşlanacağım. Ne yapacağım? Yatacağım mı? Kronik bir rahatsızlığınız var mı? Yok. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Yok. Ama nasıl yatacağım? Ben kaldıracağım. İlaç alerjiniz var mı? Evet, Eftel arıyor beni. Tamam açıyorum. Tamam. Hasta kabul bekliyor. Tamam. Odaya yerleşirsiniz. Ben de gelir görürüm. Yarın sabah da organize olduk. Saat Tamam. 10 gibi. Ondan sonra gelince detayları konuşuruz. Peki daha mı kötü, daha ucuz atlatılmış bir şey mi? Yani bu klasik bir el bileği kırığı. Diğeri sıra dışı bir el bileğiydi. Ha. Bu klasik üstüne düştüğü zaman kırılan el bileği kırığı. Sadece ekleme uzanan kısmı ve parçalı olması hoş değil ama toparlanır. Peki daha mı uzun olacak süreç, daha mı kısa? Süreç çok daha kısa. Diğerinde uzun süre alçı kullanmak zorundaydık. Teller vardı hani. Şimdi bunda her şey yolunda giderse alçıya gerek kalmaz. Ne kalmaz? Alçı. Alçıya falan gerek kalmaz ama ya sonrası her şey yolunda giderse. Ha iyi tamam. Yani önce bir şu Tamam. röntgenle tomografileri Tamam. göreyim de. Tamam. Ondan sonra konuşuruz detaylı. Bitmeyen aşkımız. Vallahi. Görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Şık. O kadar üzüldüğüne diyecek bir şey yok, normal. Kırdın işte. Koray hadi ya. Abi gördün mü nasıl uçtuğumu? Gördüm ama yani. Abi gerizekalıyım ya. Ne işim var o kadar yüksekte? Tamam üzülme artık. Ne yapalım canım? Göte giren şemsiye. Şu anda. Koray. Çekimin olduğunu biliyorsun değil mi? Pazartesi. Çekebilecek misin? Bugün cumartesi saat 5 PM neredeyse. Nerede? Ne? Nerede çekim? İstanbul'da başlıyor, Bodrum'a gideceksiniz sonra. Pazartesi sabahın köründe çekim. LSV 2G. Tam çekim öncesi. Metin inanmadı biliyor musun? 1 saat kanıtlamaya çalıştım, video attım. Ne diyor? Şakacısın ya. Ne yapılacak? Ne yapacaklar? Başka fotoğrafçı bulacak, yönetmen bulacak. Yapacak bir şey yok dedi. Müşteri arıyor şimdi. Hı? Tabii ya. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun diyor. Günaydın. Merhaba. Biz ekip olarak geldik. Nereden bekliyorduk seni biraz geç gel. Anca. Geçmiş olsun. Sen kilo var mısın? Biraz susacaksın. Sen mi geleceksin ya? Yok Kaan nöbetçi bugün konuştum onunla. Şeyini bloğunu da yapacak. Ha blok olacak. Ben bir geçmiş olsun diyeyim ki geldim. Bir şey diyeceğim. Ya mütemadiyen bir zonklama var. Ben geçen sefer ben o Kanadalardan geldim tek başıma bilmem hiç ağrı kesici almadan. Nasıl oluyor şimdi bu kadar ağrım var? O zaman kırık hattına acayip lokal ensizlik yapmışlardı orada. Ha evet. Evet. Hematom geçiren ensizlik. Yani mesela o 24-48 saat belki gitmiştir. Ondan sonra da zaten bayağı bir elevasyonla uzun bir yolculuk.
Yani şişmesine müsaade etmeden, ağrı oluşmadan o akut dönemi o şekilde geçirmek için. Yoksa normalde oluyor. Evet, mutlaka yani. Şimdi bir de dün apar topar ambulansla gidindi yani şişmiştir ondan da. Ağrı olayı bitti. Evet, iniyoruz. Bitince ben odaya haber veririm. Tamam, Konuşuruz çünkü bittikten sonra odaya gelmesi bir saat olur. Oldu. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun Koray abi? Yarışa gidiyorum. Gelmeyecek misiniz? Hayır, ben yokum kanalda. Ne geldi? Of. Ne? Nasılsın? Yamuk. Tek nokta. Kameram titriyor. Gidiyoruz. Size fokusu. Karteriz. Rahat edebilirsin. Geçen sefer de böyle kasılıp bütün şeyini kaçırmıştın. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Ne zaman? Kaynadıktan sonra. 8 hafta. 8 hafta sonra binersiniz yani. Ama 8 hafta hiç olmasa hani işinize dönersiniz yani. Peki yolda motora binebilir mi? 8 hafta için mi? Hayır. 6. haftada yolda motor. Yok. 8 haftada kaynama tamamlansın ondan sonra. Yani motorun üstüne o zaman. Fizyo olacak mı? Fizyo olur. Ama önce ev programı sonra çağırırız. Hani ben konuşurum. Bir kişi alınca bir 10-12 gün sonra bir bakarız. Tamam. Karar veririz. Geçen seferki bir fizyo durumu değil mi? Daha basit. Bundaki gibi değil. Onun gibi. Şimdi sürekli bir geçen sefer diyaloğu geçiyor. Onu bir anlatayım. 2017 Ağustos ayında yine aynı bilekten bir sakatlık yaşadım. Bileğim çıktı yerinden. Bu öyle buradaki gibi değildi yani. Normal düz yolda giderken biri vurdu. Onun detayına girmeyeceğim. Talihsiz bir kaza geçirdim. Bileğim çıktı. Şimdi bu bilek çıkma olayı sanılanın aksine öyle kırıktan falan çok kat daha kötü bir şey. Bu bilek çıktığı zaman şurada üstte olan ve altta olan bütün bağlar kopuyor. Koparken eldeki bir takım önemli kemikler, eklem içi kırıklar falan oluyor. Ve çok korkunçtu. Yine bir ameliyat geçirdim. Aslında 2 ameliyat geçirdim. İkinci ameliyatta da bir komplikasyon oldu ilk ameliyatın neticesinde. Bağlarda yapışma oldu. O bağları açmak için bir takım ameliyatlar geçirdim. Dışarıdan böyle dışarı çıkan teller falan vardı. Aslında çok kötüydü. Yani elimin fotoğrafları böyle sanki elimin üzerinden bir tır geçmiş gibi gözüküyordu. Neyse onu atlattım ama çok dediğim gibi uzun bir süreçte 6 ay kadar bununla ilgili fizyoterapi süreci yaşadım vesaire. O yüzden de sürekli soruyorum yani bu seferki süreç daha mı kötü, bu seferki süreç daha mı kötü? Çünkü ben aslında bütün bu olay yaşanırken yine öyle bir süreç yaşıyorum zannettim. Ama görünen o ki çarşamba günü dikişlerim olacak. Bugün cumartesi bu sırada. Aradan bir hafta geçti. Elimi gayet güzel oynatabiliyorum. Adele ile ilgili hiçbir sorunum yok. Ufak bir ağrım var ama çok da önemli değil. Çarşamba dikişlerimi alacaklar. Hafif bir bilekliğe geçeceğim. Böyle bir bandajım da olmayacak. Normal hayata geçeceğim. 8 hafta sonra tekrar motorun üzerindeyim. Ama hala neden düştüğümü bilmiyorum.